Başlıktan da anlaşılacağı üzere bugün feministleri kızdıracak bir podcast yayını gerçekleştireceğiz. Adım gibi eminim ki ileride bu video daha görünür olduğunda feministler tarafından saldırılara ve hakaretlere maruz kalacak. Üstelik videonun tek bir saniyesini bile izlemeden, anlatılanları dinlemeden yorumlayacaklar. Ama sorun değil. Tepki toplamaktan korksaydım oyun kanalı açardım. En azından GTA veya Call of Duty oynamak daha keyifli olurdu. O yüzden bu videonun hedef kitlesi kendi düşüncelerinden başka hiçbir görüşe tahammülü olmayan 40 yaş ve üzeri dul kadınlar değil. Benim hedef kitlem kadınıyla erkeğiyle açık fikirli ve sadece gerçeği arayan bilinçli insanlar. Özellikle feminizmin ağına düşmüş kadınların bir kısmı ailesinden, özellikle de eşleri tarafından haksızlığa ve zorbalığa uğramış kimseler. Gerçekten de Türkiye'de kadınları aşağılayan, şiddet uygulayan, korkutarak, sindirerek, kendine kul köle yapmaya çalışan çok sayıda çocuğu var. Bu çocukları bazen daha da ileri giderek kendine kul köle olmayan kadınları öldürebilecek kadar canileşebiliyor. İşte tam da bu noktada feminizm kendi ideolojisine yeni bir alan açmış oluyor. Kadın cinayetleri feminist ideoloji için yıllardır en güçlü propaganda malzemelerinden biri haline gelmiş. Bugün nasıl ki terörden, şehit kanından beslenen ve şehitler üzerinden siyaset yapan karanlık odaklar varsa, kadın cinayetleri üzerinden rant elde eden farklı karanlık yapılar da var. Feminist ideolojinin de kendine hareket imkanı bulduğu en önemli propaganda alanlarından biri kadın cinayetleridir. Burada parantez açalım. Bütün feministler kadın cinayetlerini rant kapısı olarak kullanıyor demedim. Yanlış anlaşılmasın. Feministler kadın cinayetlerine sevinir de demedim. Sadece feminist ideolojinin en önemli propaganda sahalarından biridir dedim. Feminizm, kadınların toplumda, hukuk, ekonomi, siyaset, kültür ve benzeri tüm alanlarda erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan düşünce ve mücadele hareketidir. Özellikle cinsiyet temelli ayrımcılığın bitmesi için çalışırlar. Feminist ideolojiye göre ideal kadın, bağımsız, güçlü, özgür iradeli, geleneksel rolleri reddeden ve erkekle rekabet edebilen kadındır. Ev, aile, annelik gibi roller bir seçenek olabilir ama asla kadının doğal görevi değildir. Kadınlar istedikleri zaman, diledikleri şekilde, diledikleri kişi veya gruplarla cinsel ilişkiye girebilir ve asla ayıplanamazlar. Erkek yapınca normal, kadın yapınca ayıp çifte standardını reddederler. Aile ve ev içi rollerin kadına ait olduğuna inanmazlar. Kadın da tıpkı erkek gibi çalışabilmeli, evin geçimini sağlayabilmelidir. Feminist ideolojiye göre kadınlar da tıpkı erkekler gibi çalışıp çalışmadığı fark etmeksizin istediği saatte eve dönebilir. İstediği erkeklerle veya kadınlarla arkadaşlık kurabilirler. Kiminle görüşeceğine, kiminle konuşacağına, nerede bulunacağına yalnızca kendisi karar verir. Kocanın izin vermesi, ailenin onaylaması, toplumun yakışır yakışmaz demesi feminizme göre bağlayıcı unsurlar değildir. Peki bu hayat tarzına göre yaşayan, feminist ideolojinin benimsediği normlara göre hayatını idame ettiren kadınlar feminist ideoloji tarafından korunuyor mu? Yani feminist ideoloji kadınların hayatlarını, mutluluklarını ve özgürlüklerini güvence altına alıyor mu? İsterseniz gelin bunu hayal ürünü romantik ve süslü cümlelerle değil, somut verilerle açıklayalım. ScienceDirect.com dünyanın en bilinen bilimsel araştırma ve analizlerinin yayınlandığı bir web sitedir. Mühendislik, doğa bilimleri, tıp, sosyal bilimler gibi alanlarda binlerce hakemli dergi ve kitap bölümü sunan geniş bir yayın veri tabanıdır. Burada yayınlanan istatistiklere göre dünyanın en feminist ve kadın erkek eşitliğinin en somut yaşandığı ülke İskandinav ülkeleridir. Bilimsel verilere göre bu ülkelerde kadınların depresyon oranı erkeklere oranla 2 kat daha yüksek. Karolinska Institute tarafından yapılmış 2024 tarihli bir İsveç kohort çalışmasına göre ülke genelinde klinik olarak tanılı psikiyatrik bozukluk oranları incelendi. Bu araştırmada depresyon ve ruhsal bozukluklarda kadınlarda fazla görülme önemli bir fark olarak tespit edildi. Kadına öf demenin bile ağır yaptırımları olduğu ve feminizmin zirve ülkeleri olarak bilinen İsveç'te yaklaşık 1/5 bu tanıyı almış ve bu oran kadınlarda erkeklerin yaklaşık 2 katı. Yani ülkenin 1/5 ağır depresyonda, bunların da önemli bir bölümü kadınlardan oluşuyor.
2024 tarihli geniş kapsamlı bir Avrupa çalışmasında kadınlarda majör depresif bozukluk tanısı alma oranı erkeklere göre %200 daha fazla. 2016'da yayınlanan Gracia Merlo Social Science Medicine isimli bir bilimsel çalışmaya göre Nordic Paradox adı verilen bir keşif yapılıyor. Bulgular, İsveç, Finlandiya, Danimarka gibi cinsiyet eşitliği puanı en yüksek ülkelerde partner şiddeti prevalansı AB ortalamasına göre çok yüksek olduğunu gösteriyor. In the Nordic Paradox, High Rates of Gender Equality Doesn't Equal Safety for Women başlığıyla yayımlanan bilimsel raporda feminizmin en sağlam kalesi olarak bilinen ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin başarılı bir şekilde sağlandığı bu ülkeler, kadın hakları çok gelişmiş olmasına rağmen aile içi şiddet, kadın cinayetleri ve cinsel tecavüz oranları ürkütücü derecede yüksek çıkıyor. Bilimsel literatürde adı bile konmuş. Nordic Paradox. Yani feminist ülke eşittir kadın için güvenli ülke denklemi bilimsel olarak çalışmıyor. Kadınların en özgür olduğu, feminizmin istediği yaşam biçiminin en yoğun hissedildiği ülkelerden bazı haber başlıklarını okuyorum şimdi. Bu arada okuyacağım haber başlıkları yüzlerce haberden derlenmiş başlıklar. Yani 3-5 tane örnek verip feminizmi falan çürütmeyeceğim. Burada oturup 10.000 tane haberi saatlerce okuyamayacağımız için sadece içlerinden birkaç tanesini sizinle paylaşacağım. Önemli olanlarını. İzlanda. 2017 yılında Birna Birjansdottir adındaki 20 yaşındaki özgür genç kız, Reykjavik'te gece kulübünden çıktıktan sonra kayboldu. Günler süren aramadan sonra okyanusa atılmış halde ölü bulundu. Finlandiya. Espoo'da hamile kadın cinayeti. 2025. Espoo'nun Suurpeltohänta bölgesinde 30'lu yaşlarında hamile bir kadın apartman merdiveninde vurularak öldürüldü. Katil kadının eski erkek arkadaşıydı. Norveç. Tamima Nebras, Juhar cinayeti 2025. 34 yaşında Oromo kökenli Norveç vatandaşı kadın 24 Ağustos 2025'te ırkçı bir saldırıda öldürüldü. Norveç. Annie Elizabeth Hagen vakası 2018. Norveç'in en zengin iş adamlarından Tom Hagen'ın eşi 2018'de kayboldu. Önce fidye için kaçırma denildi. Sonra polis bunun aslında üstü örtülmüş bir kadın cinayeti olduğunu tespit etti. Kibar, zarif ve zengin bir beyefendi olduğu düşünülen iş insanı Tom Hagen, karısını öldürtmüştü. İsveç. Saga Forsgren Erlaborg. Hamile genç kadının namus cinayeti. 2023. 20 yaşında 7 aylık hamile İsveçli kadın Örebro'daki evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Sonradan bunun bir namus cinayeti olduğu ortaya çıktı. İlginç. İsveç'te de namus kavramı varmış demek ki. Yine İsveç'ten bir haber. Wilma Anderson cinayeti 2019. 17 yaşındaki Wilma Anderson sevgilisi tarafından öldürüldü. 2019'da Udevalla'da kayboldu. Daha sonra sevgilisi Tishko Sherzad cinayetten tutuklandı. Vücudunun büyük kısmı hala bulunamadığı için dava İsveç'te en sarsıcı kadın cinayetleri arasında sayılıyor. Danimarka. Paolo Lessen. Tatil evinde boğularak ölüm 2017. İngiliz vatandaşı Paolo Lessen, 2017'de Danimarka'da kiralanan tatil evinin havuzunda boğulmuş halde bulundu. Ceza davasında delil yetersizliğinden beraat kararı çıktı. Karısını kasıtlı olarak öldürdü hükmü verildi ve ceza olarak sadece 4,4 milyon sterlin mirası alması engellendi. Kristina Joksimovic, Miss Switzerland finalisti. 2024. Yani bizdeki Miss Turkey'in İsviçre versiyonu. Burada finale kalmış dünya güzeli, Basel yakınlarındaki Binningen'da 2024'te kocası tarafından boğularak cesedi parçalanıp kimyasal yollarla yok edilmek suretiyle öldürüldü. Bu ve bunun gibi daha yüzlerce, binlerce olay. Bu ülkeler kadın erkek eşitliğiyle zirve yapmış ülkeler. Hatta bırakın kadın erkek eşitliğini, kadınların daha üstün olduğu ülkeler. Peki kadın erkek eşitliği dediğimiz şey tam olarak ne oluyor? Yani kadın erkek gerçekten eşit mi? Ya da eşit mi olmalı? Aslında problem de tam olarak burada başlıyor. Yani kadın erkek eşitliğinde. Çünkü bu koskocaman bir yalan. Kadın erkek asla ve asla eşit yaratıklar değildir. Bakın burada üstünlükten bahsetmiyorum. Eşitlikten bahsediyorum. Kadının erkekten üstün olduğu noktalar var.
Erkeğin de kadından üstün olduğu noktalar var. Ama eşitlik söz konusu olamaz çünkü bu hem doğaya hem de bilime aykırı. Şimdi kadın erkek eşitliğinin, yani böyle bir dünyanın mümkün olmadığını, kadının da erkeğin de birçok noktada birbirlerine üstünlüklerinin olduğunu söylemiştik. Erkeğin üstün olduğu noktaları bilimsel gerçeklerle açıklayacak olursak, bir kere fiziksel anlamda ciddi bir üstünlükleri var. Erkeklerin testosteronu kadınlardan 20 kat daha yüksektir. Bu da kas kütlesi, kemik yoğunluğu, hız, agresyon, risk alma gibi fonksiyonların 20 kat daha gelişmiş olduğunu göstermektedir. Araştırmalara göre yetişkin erkeklerin toplam kas kütlesi kadınlardan %40 daha fazla. Üst vücut gücü ise %50 ile 60 arasında daha yüksek. Ancak acıya dayanıklılığa geldiğimizde kadınlar özellikle de alt vücutta erkeklere göre çok daha dayanıklıdırlar. Bu da doğum sancısını tolere etme konusunda kendilerine üstünlük verildiğini gösteriyor. Beyin ve nöroloji ile ilgili de beyin yapısı ve nörobiyoloji alanında uzaysal zeka, yön bulma, hedef takibi, derinlik ve mesafe hesaplama erkeklerde daha güçlü. Beynin sistematik düşünme bölgelerinin aktivitesi erkeklerde daha yüksek ölçülüyor. Mühendislik, mekanik, 3 boyutlu problem çözme alanlarında erkekler daha avantajlıdırlar. Risk alma, rekabet güdüsü, stres altında daha analitik kopuk karar verme, problem çözmede daha az duygusal etkilenme, agresyon seviyesi gibi psikolojik eğilimler konusunda da erkeklerin açık ara önde olduğu bilimsel veriler temelinde ortaya konuyor. Kadınlarda ise duygusal okuma, kabile içi uyumu koruma empatisi, bebeklerin yüz ifadelerini anlama ve bakım, sosyal bağ kurma, grup içinde dayanıklılık, güvenlik eğilimi, yavru koruma içgüdüsü evrimsel biyolojiye göre üstün oldukları noktalar. Ayrıca kadınların empati kurma, duygusal zeka, kriz yönetiminde sosyal ilişkileri koruma yetenekleri erkeklerden belirgin şekilde daha yüksek. Görüldüğü gibi kadın erkek eşitliği söylemi koca bir yalandan ibaret. Bilimsel anlamda hiçbir karşılığı yok. Bazı konularda açık ara kadınların üstünlüğü söz konusuyken, bazı alanlarda da erkekler üstün konumdalar. Kadın ve erkek insani değer ve bir takım haklar konusunda elbette eşittirler. Ancak bu eşitliği sağlayan ideoloji kesinlikle feminizm değildir. Feminizm kadın doğasını hiçe sayarak, kadına, tabiatına tamamen aykırı bir takım zorunluluklar yükleyerek aslında onları köklerinden koparmıştır. Kadına sen ancak erkekleşirsen değerlisin mesajını vermiştir. Kendi doğal eğilimlerini, kendi yaratılış özelliklerini inkar etmeye zorlamıştır. Feminist ideoloji, kadının duygusal zekasını, annelik kapasitesini, toplumsal bütünleştirici rolünü zayıflık gibi göstermiştir. Erkeğin risk alma, fiziksel güç ve koruyuculuk yönlerini ise tehlike gibi sunmuştur. Böylece iki cinsiyeti de kendi fıtratlarından uzaklaştıran yapay bir denklik kurgulamıştır. Bugün en feminist ülkelerde bile, İskandinav toplumlarında özellikle, kadınların depresyon oranlarının artması, yalnızlık krizlerinin büyümesi, aile yapılarının yıkılması, doğum oranlarının çökmesi ve ilişkilerin parçalanması elbette tesadüf değildir. Çünkü insan doğası ideolojik mühendislerle uyumlu çalışmaz. İnsan kendi yaratılışına uygun yaşadığında huzur bulur. Kadın kendi doğasıyla barışık olduğunda daha da güçlenir. Erkek kendi rolünü doğru yaşadığında olgunlaşır. Ve en önemlisi gerçek eşitlik fıtrata uygunlukla sağlanır, ideolojilerle falan değil. Fıtrat gerçeğiyle konuya yaklaştığımızda ilk olarak akla İslami argümanlar geliyor tabii ki. Şimdi Allah, Kur'an, din, iman argümanlarıyla konuştuğumuzda alışılmış pagan söylemlerle saldırıya geçecekleri için hiç o topa girmeden insanı yaratan, İnsanı en iyi tanıyan varlığın söylemlerini değil de feministlerin kendi inandığını iddia ettikleri argümanlarla konuştum. Konuya tamamen bilimsel verilerle yaklaştım. Feminizmin kadını korumadığını, aksine yalnızlaştırdığını ve doğasının dışına itilerek aşama aşama yok edildiğini veriler yoluyla açıkladık. Peki kadın hangi ülkelerde gerçek anlamda korunuyor biliyor musunuz? Şeriatla yönetilen ülkelerde. İslamcılık propagandası mı yaptığımı düşünüyorsunuz? Hayır. Gelin yine bilimsel verilerle konuşalım. Hatta verilerle konuşmakla kalmayalım, istatistiklerin isimlerini de paylaşalım. Kadın cinayetlerinin en az yaşandığı, hatta hiç yaşanmadığı ülkelerin başında Suudi Arabistan, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt gibi körfez ülkeleri geliyor. Bu ülkeler sadece kadınların değil, aynı zamanda erkeklerin de en güvende olduğu ülkeler.
şeriat yönetiminin hakim olduğu Körfez ülkeleri, resmi olarak suç oranı düşük, sokak güvenliği yüksek, genel suç riski az, kadınların gece geç saatlerde bile güvenle sokakta dolaşabildiği ülkeler sıralamasında başı çekiyor. Gallup 2025 Global Safety Report'a göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayanların %90'ı gece yalnız yürürken kendini güvende hissediyor ve ülke dünyada bu alanda ilk 10'da. Georgetown Institute for Women, Peace and Security'nin WPS endeksinde Birleşik Arap Emirlikleri kadın güvenliği kategorisinde dünya birincisi olarak raporlandı. Global Citizen Solutions ve benzeri analizlerde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Umman gibi şeriat yasalarının hakim olduğu gelişmiş Körfez ülkelerinde aileler için en güvenli ülkeler sıralamasında birinci geldiler. Gallup Law and Order Index verilerine göre Bahreyn, Umman, Suudi Arabistan 100 üzerinden 91 puanla kadın güvenliği konusunda dünyanın en yüksek skoruna sahip. Sırf bu yüzden bile Avrupa'da birçok kadının bir şeriat ülkesi olan Suudi Arabistan'a yerleştiği de rapor edilmiş. Şimdi Gallup Law and Order Index dedik. Bu dünya genelindeki ülkelerde insanların ne kadar güvende hissettiğini ölçen uluslararası bir güvenlik endeksidir. Gallup araştırma şirketi tarafından her yıl hazırlanır ve 140'ın üzerinde ülkede uygulanır. Rapora göre çoğu Körfez ülkelerinde cinayet oranları dünya ortalamasının hem de pek çok Batı ülkesinin altında görünüyor. Yine rapora göre şeriat kanunlarının bu verilerde etkili olduğu da ifade edilmiş. Numbeo Safety Index 2025 verilerine göre ise düşük suç oranları, güvenlik ve kadın hakları gibi konularda Birleşik Arap Emirlikleri 1. sırada, Katar 3. sırada, Umman ise 5. sırada, Suudi Arabistan ve Bahreyn ise ilk 20'nin içinde. Yani Numbeo'ya göre dünyanın en güvenli ilk 5 ülkesinin 3'ü şeriatla yönetilen Körfez ülkeleri. Numbeo dünyanın en büyük kullanıcı tabanlı şehir ve ülke veri tabanıdır. Her yıl Safety Index yani güvenlik indeksi yayınlarlar. Yani paylaştığım tüm bu veriler uluslararası geçerliği olan istatistiklerden derlenmiştir. İsmail Ağa cemaatinin menkıbe kitaplarından değil. İslam, kadını hiçbir ideolojinin veremeyeceği kadar derin ve sahici bir değerle onurlandırır. Çünkü İslam, kadını toplum mühendisliğinin bir nesnesi değil, yaratılışta eş, insanlıkta denk, onurda üstün bir varlık olarak görür. İslam'a göre kadın bir erkeğin gölgesi değildir. Toplumun süsü, erkeklerin şehvetlerini tatmin edecek bir meta değildir. Piyasanın iş gücü de değildir. İdeolojilerin deneme tahtası hiç değildir. İslam'da kadının elbette çalışma özgürlüğü vardır. Fakat asla çalışma zorunluluğu bir kadına yüklenemez. Erkek evin geçimini sağlamak zorunda, karısına karşılıksız bakmak zorundadır. Üstelik kadının ev işlerini yapma zorunluluğu bile yoktur. Kadın isterse kocasından ev işleri için bir hizmetçi tutmasını da isteyebilir. Feminizm ise kadına özgürlük adı altında yük olması gereken sorumlulukları bile omzuna bindiren bir anlayışı dayatır. Kadına sen her şeyi tek başına yapmak zorundasın der. Evde yük, dışarıda yük, toplumda yük, kariyerde yük. Sonunda kadın kendi fıtratının taşıyamayacağı bir baskının altında ezildikçe ezilir. Feminizm kadını özgürleştirmemiştir. Aksine erkekle yarıştırarak onu yorulmuş, tükenmiş, yalnız bir bireye dönüştürmüştür. Çünkü feminizm kadının doğasını okumaz. Kadını bir ideolojinin kalıbına sokar. İslam ise kadına hiçbir ideolojinin veremeyeceği bir denge, adalet ve merhamet sunar. Kadının çalışmasına izin verir ama onu zorunluluk haline getirmez. Erkek kadının nafakasını sağlamakla yükümlüdür. Kadın çalışsa da çalışmasa da parasını nasıl harcadığına karışamaz. Ve unutulmamalıdır ki kadın erkeğin gölgesinde değil, feminizmin sahte fikirleriyle de değil. Ancak ve ancak Allah'ın koyduğu adaletin gölgesinde huzur bulur. Çünkü insanı en iyi tanıyan, onu en güzel biçimde yaratandır.